Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte dikişsiz dikiş çok güzel bir patik yapacağız. Ben patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz patiklik iplerden kullandım. Krem, kırmızı ve yeşil tonlarında. Şişlerim 3 numara. Hemen modelimi göstereceğim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Dikişsiz iki şiş, çok şık, harika bir model oldu. Görüldüğü üzere patiğimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok. Modelimiz bu. Hanımlar, patiğimizde tamamen iki şiş kullanıyoruz. Ben sadece şu taban bölümleri yaparken iki tane daha yardımcı şiş kullandım. Misinalı şiş ya da uzun şişleriniz varsa kenar bölümleri onlarla da yapabilirsiniz. Patiğimize başlayalım hemen. Burun kısmından 13 ilmek olarak başlıyoruz. Birinci ilmeğim, 2, şu üçüncü ilmeğim, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, bir ilmek daha atıyorum, 13. Hemen şu kenarına şöyle küçük bir düğüm atacağım. Patiğimizin kenar bölümü sağlam olsun diye. Şimdi hanımlar geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde ilk sırada ilmeklerimizi ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi ön yüzdeyim hanımlar. Artırmalar ön yüzde başlayacak. Bu çiçeğimiz 3 ilmek üzerine kuruluyor hanımlar. Bu 3 ilmeğin sağında ve solunda birer tane ters ilmeğimiz var. Öncelikle sağ kenarı yapıyorum. Bakın, kenar ilmeğimi örmeden aldım. Hemen yanına bir ilmek ters öreceğim. Bakın, bir tane ters ördüm. Çiçek desenim için 3 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3. Hemen buraya da bir ilmek ters ördüm. Artırma işlemini hanımlar bu sağ ve sol kenarda ters ilmekten hemen sonra ve sol kenarda da ters ilmekten hemen önce yapıyoruz. Ters ilmeğimi ördüm. Hemen bir tane artırdım. Ortaya bir ilmek düz örüyorum. Tekrar bir ilmek daha artırdım. Şimdi sol taraftaki çiçeğim için bir ilmek ters örüyorum. 3 tane düz. Tekrar bu sol tarafa da bir ilmek ters ve son bir ilmeğimi düz ördüm. Hanımlar, şişimizde 13 ilmeğimiz vardı. 2 ilmek sağdan ve soldan artırdık. 15 ilmek oldu. Arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın, burada bir ilmek düz var. Düz örüyorum. 3 tane ters. 1, 2, 3. Yanında bir tane daha düz var. Bakın, artırdığımız ilmekleri de arka yüzde ters örüyoruz. Ortaya 3 tane ters öreceğim. Şu bir diğer artırdığım ilmeğim. Yanına bir tane düz ördüm. Tekrar çiçeğimin olduğu üçlü ilmeğimi arka yüzde ters örüyorum. Bir ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğimi ön yüzdeysem eğer düz, arka yüzdeysem de ters örüyorum. Evet hanımlar, yeniden ön yüzde artırmalara devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. Yanına bir ilmek tersimi ördüm. Çiçeğim için 3 düz örüyorum. 1, 2, 3. Yanındaki bir tersimi ters ördüm. Hemen ters ilmekten sonra bakın artırmamı yapıyorum. Orta kısımdaki 3 ilmeğimi düz ördüm. Bakın, sol taraftaki ters ilmeğimden hemen önce de şöyle artırmamı yapıyorum. Tersimi ters ördüm. 3 düz ilmeğimi örüyorum. Kenardaki tersimi ters örüyorum ve son kenar ilmeğimi düz ördüm. Şimdi de şişimizde hanımlar 17 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyoruz, arka yüzdeyiz. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Düz ilmeklerimizi düz, ters ilmeklerimizi ters olarak. Artırma yaptığımız ilmeklerimizi yine ters örüyoruz hanımlar. Bakın, yanında bir tane düz var. Arka yüzde son kenar ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Ön yüzdeyiz. 19. ilmek artacak ve bu aşamada artık çiçeklerimizi de yapacağız. Çiçeklerimiz için hanımlar 2 tane ortalama 80 santim uzunluğunda, biri kırmızı biri yeşil ip kestim. 2'şer tane kestim.
sağ ve sol taraftaki çiçeklerimizi yapabilmek için. Hemen iplerimi hazırladım. Öncelikle hanımlar kenar ilmeğimi aldım. Yanına bir tane ters örüyorum. Hemen ardından yeşil ipimin ucunu şurada kırmızıma bağlıyorum. Bu çiçeğimiz tek seferde yapılacak hanımlar. Bakın yeşilimi şöyle 2 tane düğüm atıyorum. Sıkıca bağladım. Şöyle yakınlaştırıyorum dibine kadar. Şimdi yaprağımızı yapacağız hanımlar. Öncelikle bakın 3 tane düz krem ilmeğim var. Ortadaki ilmeğimin 1, 2, 3, 4 ilmek altına inerek şöyle buradan bakın yeniden yapayım. Kaçtı? 1, 2, 3, 4. Buradan şöyle bir uzunca ilmek çıkarttım. Sonra bu uzun ilmeğimi öndeki 3 krem ilmeğin üzerinden şöyle atlatıyorum. Ardından bu ilmeklerimi tekrar sol şişime aldım. 3 tane krem ilmeğim vardı hanımlar. İlkini normal düz olarak ördüm. Ortadaki ilmeği örerken bu defa kırmızımı ekleyeceğim. Ortadaki ilmeğimi bakın bir ilmeğin içinden bir ilmek çıkarttım. Krem ipimi bakın krem ilmeğimi şişimden bırakmadım. İpimi şişime doluyorum. Aynı ilmeğin içinden kırmızı ipim ile bir ilmek daha çıkarttım. Yani bir ilmeğin içinden 3 tane kırmızı ilmek çıkartıyoruz. Ardından da bu kırmızı 3 ilmeğin 3'ünü krem ipimizle birlikte şöyle topluyoruz. Yanındaki 3. düz ilmeğimi de yine düz ördüm. Burada hanımlar şeyimizi de yapmış olduk, çiçeğimizi de. Bakın tek sırada hem yaprağımızı hem çiçeğimizi ördük. Tekrar şurada bakın kırmızı ipimin ucunu kendine bağladım. Bu ipler beklesin, model bitene kadar aynı ipleri kullanacağız. Bakın ilk çiçeğimizi yaptım. Şimdi yanında bir tane tersim var. Artırma yapmayı unutmuyorum. Böyle. Yine aradaki ilmeklerimi düz örüyorum. Bakın buradaki ters ilmeğime kadar geldim. Hemen buraya da artırmamı yaptım. Ters ilmeğimi ters ördüm. Şimdi hanımlar bu sol çiçeklerimizi yapacağız. Aynı işlemi burada da yapacağız. Bakın yeşil ipimi bağlıyorum kremime. Şöyle 2 tane sıkı bir düğüm attım. Yeşilimi dibe kadar yaklaştırdım. Şimdi 3 tane düz ilmeğim var. Ortadaki ilmeğimin 1, 2, 3, şu 4. 4 ilmek altına inerek bir ilmek çıkartıyorum. Ardından bu 3 krem ilmeği sağ şişime aldım. Bu yeşili 3 ilmeğin üzerinden atlatıp arkada bırakıyorum. Sonra 3 kremi tekrar sol şişime aldım. Bu ilmeklerden ilkini örüyorum. Ortadaki ilmeğimi örerken yine çiçeğimi yapacağım. Bakın bir ilmeğin içinden kırmızı ipim ile 3 ilmek çıkarıyorum. İpimi şişime doladım. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım. Ardından bu 3 ilmeğin 3'ünü birden şöyle krem ipimle keserek örüyorum. Çiçeğimizi oluşturduk hanımlar. Yanındaki 3. ilmeğimi düz ördüm. Bakın orada bir tersim var. Ters ördüm. Kenar ilmeğimi de düz örüyorum. Hemen bu kırmızı ipimin ucunda şöyle kendine düğümleyeyim. Bu düğümleme işlemi bir sefere mahsus hanımlar. Sonrasında aynı iplerle örmeye devam edeceğiz. Şimdi arka yüzdeyiz. Arka yüzde yine ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Yanında bir tane düzüm var. Ortadaki üçlü çiçek yaptığım ilmeğimi arka yüzde ters örüyorum. Bakın yanında bir düzüm var. Aradaki ilmekleri arka yüzde ters örüyorum. Artırdığım ilmekler dahil. Bakın bir düzüm var. Düz ördüm. Çiçek yaptığım 3 ilmeğimi ters ördüm. Yanında bir düzüm var. Düz ördüm. Son kenar ilmeğimi ters olarak örüyorum. Çiçeğimizden sonraki ilk sıramızı arka yüzde ördük. Her 5 sırada bir çiçek yapacağız hanımlar. Şimdi çiçeğimizden sonraki ikinci sıradayız. Bu sıramızda yine artırmalar devam edecek. Kenar ilmeğimi aldım. Bir ters örüyorum. 3 ilmek düzüm var. Bir tane tersim var. Artırmaya devam ediyoruz. Bu sıramızda ilmek sayımız 21 oluyor hanımlar. Aradaki ilmekleri düz örüyorum. Bakın ters ilmeğime kadar ördüm. Hemen buraya da artırmamı yaptım. Bir ters, 3 ilmek düzüm var. Bir ters ve sonuncu ilmeğimi düz ördüm. Şimdi arka yüzde yine ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Çiçeğimizden sonraki arka yüzde 3. sıramız oluyor bu.
Ters ilmeklerimi ters örüyorum. Düz ilmeklerimi düz. Bakın artırdığım ilmeğimi de ters ördüm. Bir düzüm var. 3 tersim var. Yanında bir ilmek düz ve arka yüzde kenar ilmeğimi ters ördüm. Tekrar ön yüzdeyiz. Çiçeğimizden sonraki 4. sıramız hanımlar. Artırmaya da devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. Bir ilmek tersimi ördüm. 3 ilmek düz örüyorum. Bir tane ters ördüm. Artırmamı yapıyorum. Hanımlar, artırma işlemini 27 ilmek olana kadar yapacağız. Yine aradaki ilmeklerimi düz örüyorum. Bakın bir ters. Hemen buraya da tekrar artırmamı yapıyorum ters ilmeğimden önce. Çünkü unutmayalım, artırmayı buraya yaptım mı? Bakayım, evet, buraya da yapmışım. Bir tersimi ters ördüm. 3 ilmeğimi düz örüyorum. Yanında bir tersim var ve kenar ilmeğimi düz ördüm. Sayalım ilmeklerimizi. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 23 ilmeğimiz olmuş. Arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Çiçeğimizden sonraki 5. sıramız oluyor bu hanımlar. Tekrar ön yüzde ikinci çiçeklerimizi yapacağız. Her 5 sırada bir çiçeğimizi yapıyoruz. Bu şekilde. Bakın artırdığım ilmeğimi de ters ördüm. Yanında bir düzüm var. 3 ters, bir düz ve kenar ilmeğimi ters örüyorum. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. Bakın ikinci çiçeklerimizi kuracağız. Hemen kenar ilmeğimi aldım. Bir ilmek ters ördüm. Bu defa şu alttan yeşil ipimi şöyle getiriyorum. Ortadaki ilmeğimin, bakın 3 düz ilmeğim var. Ortadaki ilmeğimin 1, 2, 3, 4 ilmek altına inerek yeşil ipimle buradan uzun bir ilmek çıkarttım. Sonra bu yeşil ilmeği 3 kremimin üzerinden atlatıp arkada bıraktım. Şimdi bu 3 ilmeği tekrar sol şişime alıyorum. İlkini ördüm. Ortadaki ilmeği örerken de kırmızı ipimi alıyorum. Çiçeğimi yapacağım. Bakın bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarıyoruz kırmızı ile. Ardından bu 3 ilmeğin 3'ünü birden krem ipimiz ile topluyoruz. Bakın 3'ünü birden krem ile ördüm. Bu 3. ilmeğimi de yine düz ördüm hanımlar. Arada bir tersim var. Ters örüyorum. Hemen artırmamı yapıyorum. Bu sıramızda da şişimizde 25 ilmeğimiz oluyor hanımlar. Artırmamı yaptım. Aradaki ilmekleri düz öreceğim. Bakın ters ilmeğime kadar ördüm. Hemen artırmamı yapıyorum. Artırmadan sonra bir ilmek tersim var. Ters ördüm. Buradaki çiçeklerimi de yapacağım. Ortadaki ilmeğimin 1, 2, 3, 4 ilmek altına inerek hemen buradan şu yeşil ipimi alıyorum. Yeşil ipimle şöyle buradan bir uzunca ilmek çıkarıyorum. Bu yeşil ilmeği hanımlar öndeki 3 kremin üzerinden şöyle atlatıp arkada bıraktım. Tekrar bu 3 kremi sol şişime aldım. İlkini örüyorum. Şu ortadaki ilmeği örerken de kırmızı ipimi aldım. Bir ilmeğin içinden kırmızı ipim ile 3 ilmek çıkarıyorum. Sonra bu 3 ilmeğin 3'ünü birden topluyorum krem ipim ile. Yanındaki 3. ilmeğimi de düz ördüm. Kenarda bir tersim var. Son kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm hanımlar. Bu şekilde bakın ikinci çiçekleri de yaptık. Şimdi yeniden 5 sıra ilmeklerimizi düz öreceğiz. Ardından 5 sıra ördükten sonra 3. çiçekleri yapacağız. Şimdi arka yüzdeyiz hanımlar. Arka yüzde yine ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Düz ilmekleri düz, ters ilmekleri ters. Ve arka yüzdeyim. Son kenar ilmeğimi ters ördüm. Çiçeğimizden sonraki ilk sıramızı yaptık. Ön yüzdeyiz. Son kez artırmalarımızı yapacağız hanımlar. Bu sıramızda 27 ilmek olacak. Sonrasında 27 ilmek olarak öreceğiz. Artırma yapmayacağız. Kenar ilmeğimi aldım. Yanındaki ilmeği ters ördüm.
Çiçeğimizden sonraki bu ikinci sıramızda bu 3 ilmeği düz örüyorum. Artırdım. Pardon, bir ilmek ters ördüm. Ters ilmekten sonra bakın artırmamı yapıyorum. Diğer ters ilmeğime kadar olan ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Bakın ters ilmeğime kadar geldim. Hemen artırmamı yapıyorum. Yanındaki bir tersimi ters ördüm. 3 ilmek düz örüyorum. Yanına bir ters ve son kenar ilmeğimi düz ördüm. Artık 27 ilmeğimiz oldu hanımlar. Artırma yapmayacağız. 27 ilmek ile patiğimizi öreceğiz. Arka yüzde çiçeğimizden sonraki 3. sıradayız. Arka yüzde hanımlar yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Düz ilmekleri düz, ters ilmekleri ters. Son kenar ilmeğimi ters ördüm. Bakın tekrar ön yüzdeyiz. Çiçeğimizden sonraki bu 4. sıramız oluyor. Yine ön yüzdeyiz. İlmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. 3 düz, 1 ters. Aradaki ilmekler düz. Gördüğünüz gibi hanımlar artık artırma yapmadım. İlmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. 27 ilmek olarak örmeye devam edeceğiz. Bakın bir tersimi ters ördüm. 3 ilmek düzüm var. Düz örüyorum. Bir ters, kenar ilmeğimi düz ördüm. Bu şekilde. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzde çiçekten sonraki 5. sıramız yine ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Ön yüzde 3. çiçeklerimizi yapacağız. Çünkü 5. sırayı tamamladık. Her 5 sırada bir çiçek kurulumu yapıyoruz. Son kenar ilmeğimi ters ördüm. Ön yüzdeyiz. 3. çiçekleri de yapalım hanımlar. Kafanız karışmasın diye bir kere daha birlikte yapalım. Bakın kenar ilmeğimi aldım. Bir ilmek ters ördüm. Ortada 3 ilmeğim var. Ortanca ilmeğimin 1, 2, 3, 4 ilmek altına inerek buradan şöyle yeşil ipim ile bir ilmek çıkaracağım. Şöyle uzun bir ilmek. Öndeki 3 ilmeğimin üzerinden bunu atlatıp arkada bıraktım. Şöyle. İlk ilmeğimi düz örüyorum. Ortadaki ilmeğime kırmızı çiçeğimi yapacağım. Bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarıyorum. Üçünü birlikte keserek ördüm. Yanındaki 3. ilmeğimi de düz ördüm. Aradaki tersimi ters örüyorum. Ara kısımdaki ilmeklerim düz örülüyor. Bakın ters ilmeğimi ters ördüm. Yeniden bu üçlü düz ilmeğime geldim. Ortadaki ilmeğimin 1, 2, 3, 4 ilmek altına inip yine yeşil ipimle yaprağımı oluşturacağım. Bir ilmek çıkartıyorum. Öndeki 3 düz ilmeğin üzerinden yeşilimi atlatıp arkada bıraktım. İlk krem ilmeğimi düz ördüm. Ortadaki ilmeğimi hanımlar şöyle krem ipimle çiçeğimi yapıyorum. Bakın bir ilmeğin içinden kırmızı ile 3 ilmek çıkarttım. Şöyle üçünü birden topladım. 3. ilmeğimi de düz ördüm. Yanındaki tersimi ters ve kenar ilmeğimi düz ördüm. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi bakın 3. çiçeğimizi de yaptık. Dediğim gibi artırma yok. 27 ilmek olarak patiğimizi öreceğiz. Hanımlar, biz bu işleme nereye kadar devam edeceğiz? Hemen söyleyeyim. Bakın burada 3 tane çiçeğimiz oldu. Şöyle 1, 2, 3. Biz buraya toplamda hanımlar 6 tane çiçeğimizi örelim. 6. çiçekten sonra 5 sıra ilmeklerimizi yine örelim. 7. çiçeği yapacağımız sırada gelelim hanımlar. Çünkü o sırada bu haroşalı bölümlere de birlikte geçeceğiz. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümünü ördüm. Bakın burada toplam 6 tane çiçeğim var ve 6. çiçeğimden sonra 5 sıra ilmeklerimi ördüm. Şu 7. çiçeğimi yaparken de bu orta kısımdaki bakın şu haroşalı bölümleri yapacağız şimdi. Ortaya sadece haroşa öreceğiz hanımlar.
Yine çiçek yapmaya devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tersim var. Ters ördüm. Ortada 3 ilmeğim var. Ortanca ilmeğimin 1, 2, 3, 4 ilmek altına inerek buradan yeşil ipimle şöyle bir ilmek çıkartıyorum. Bu yeşil ilmeği kremlerin üzerinden atlattım. Tekrar bu kremleri sol şişime aldım. İlkini örüyorum. Ortadaki krem ilmeğimi örerken yine kırmızı ipim ile bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarttım. Sonra bu 3 kırmızı ilmeğin 3'ünü birden keserek örüyorum. Yanındaki 3. ilmeğimi düz ördüm. Aradaki tersimi ters örüyorum. Şimdi bu bölümde model aynı kuruluyor. Sadece ortada bakın düz ilmekler var. Buraları haroşa öreceğiz. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşamı elde ediyorum. Sizler örgünüzün her iki tarafında ters örgü örerek de haroşalarınızı yapabilirsiniz. Orta kısımdaki ilmeklerimi düz örüyorum. Arka yüzde de bunları düz öreceğim. Böylece haroşa oluşacak hanımlar. Şöyle bakın tersimi ters ördüm. Yine ortada 3 ilmeğim var. 1, 2, 3, 4. Ortanca ilmeğimin 4 ilmek altına inip buradan şöyle yeşil ipimle bir ilmek çıkartıyorum. Öndeki 3 ilmeğin üzerinden bu yeşil ilmeği atlattım. İlmekleri yine sol şişime aldım. İlk ilmeğimi düz örüyorum. Ortadaki ilmeğimi şöyle bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkacak şekilde ördüm. Ve yine bu 3 ilmeğin 3'ünü birden krem ipimle örüyorum. 3. düz ilmeğimi de yine ördükten sonra hemen yanda bir ilmek tersim var ve kenar ilmeğimi düz ördüm. Bakın 7. çiçeği de yaptık. Şimdi geri dönüyorum hanımlar, arka yüzdeyim. Yine ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. 1 düz, 3 ters, yanına bir ilmek daha düz ördüm. Bakın ortadaki ilmeklerim, bunları düz öreceğim. Ön yüze böylece bir diş haroşa düşüyor. Bakın ortadaki ilmeklerin hepsini düz ördüm. Hemen modelimin yanında bir düz ilmek var. Bunu düz ördüm. Bunu ön yüzde tekrar ters örmeye devam edeceğiz. Aradaki 3 ilmeğimi yine ters örüyorum. Yanına bir ilmek düz ördüm ve kenar ilmeğimi arka yüzde ters olarak ördüm. Şöyle bakıyoruz hanımlar. Bakın burada bir diş haroşa oluştu. Biz yine her 5 sırada bir çiçek yapmaya devam edeceğiz. Burada bir diş haroşamız oldu. Burada toplam 4 diş haroşa olana kadar örmemiz gerekiyor. Şimdi patiğimizin bu bölümünü şu orta kısımda, şu bölümde 4 diş haroşamız olana kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, bu kısımda bakın 4 diş haroşam olana kadar ördüm geldim. 8. çiçeğimi de bu aşamada kurdum. Arka yüzde çiçeğimden sonraki ilk sıramı ördüm. Şimdi bilek bölümündeki kesimi yapacağız. Kenardan 10 ilmeğimizi öreceğiz. Yine kenarlara hanımlar çiçek yapmaya devam ediyoruz bu şekilde. Şöyle yine kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Yanındaki bir ilmeğimi ters ördüm. Çiçeğimizden sonraki ikinci sıramız. Çiçeğimin 3 ilmeğini düz örüyorum. Bir ilmek daha ters ördüm. Şu diğer haroşaları yine haroşa olarak öreceğiz. Sadece modelli tarafta ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Bakın şurada 6 ilmek oldu. Haroşaya devam ediyorum. 7, 8, 9, 10. Şu kenara toplam 10 ilmek ördük. Şimdi orta kısımdan 7 ilmek keseceğim. Şu birinci ilmeği bakın ikişer ikişer toplayarak kesiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek kestim hanımlar. Şimdi baktığımızda bu solda da 4, 8, 10 ilmeğimiz kaldı. Biz ilk etapta patiğimizin bu sol kenarını yapacağız. Sol kenar bitince sağ kenarı yapacağız. Şimdi sağdaki şu ilmekler burada beklesin. Bunu örmeyeceğiz. Kesim yaptığım ilmeğimi alıyorum. 2, 3 ve 4 tane haroşamı düz ördüm. Bakın burada bir tersimi ters örüyorum. Çiçeğimin 3 ilmeğini düz ördüm. Tekrar tersimi ters, yanındaki bir ilmeği düz örüyorum. Geri döndüm hanımlar. Şimdi arka yüzdeyiz. Çiçekten sonraki 3. sıra bu. Kenar ilmeğimi aldım. Bir düzümü örüyorum. Çiçeğimin 3 ilmeğini ters ördüm. Yanında bakın bir düz ilmeğim var. Yeri belli. Bunu düz ördüm. 4 haroşamı haroşa olarak örüyorum. 4 ilmeğimi. Tekrar geri döndük. Şöyle baktığımızda hanımlar buraya 4 ilmekle bir diş haroşa ördük. Şöyle toplamda baktığımızda burada 5 tane haroşa görünüyor ama
Bunun ilk 4'ünü patiğimizin üst bölümünü yaparken şu ön bölümünde örmüştük. Onun haricinde burada bir diş haroşa oldu. Burada 4 diş haroşa olana kadar devam edeceğiz hanımlar. 4 ilmekle 4 diş haroşa. Bakın tersimi ters ördüm. 3 ilmek düz ördüm. Bir ters, kenar ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi geri döndüm. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Bir düz. Çiçekten sonraki 5. sıramız. 3 ters örüyorum. Yine bir düz ördüm. 4 haroşamı düz örüyorum. Şimdi geri döndüğümüzde hanımlar burada 2 diş haroşamız oluştu. Şimdi bu sırada çiçeğimizi yapacağız. Şurada hanımlar toplam 4 diş haroşa olana kadar öreceğiz. Şu ilk 4 dişi saymıyoruz. Burada 4 diş haroşamız olana kadar örelim. Çiçeğimizi de bu aşamada yapalım, gelelim. Evet hanımlar, bakın şurada 4 ilmekle 4 diş haroşam olana kadar ördüm. Çiçeğimi de yaptım. Şimdi artırmalara başlayacağız. Yani patiğimizin bu bölümünde artırmalarımız var. Şöyle ki kenar ilmeğimi alıyorum. Hemen ikinci ilmeğimin önünde bakın şu haroşalı bölüm var. Şuraya girerek buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Bakın artırmamı yaptım. Şişimizde 11 ilmeğimiz oldu. Burada 4 ilmek haroşamız vardı. Haroşalı ilmek sayımız 5 oluyor hanımlar. Bakın 5. Ön yüzde artırmayı yaptık. Bir tersimi ters örüyorum. Çiçeğimizden sonraki hanımlar 4. sıramız. Bu ilmekleri de ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde artırma yok. Yine kenar ilmeğimi aldım. Bir düz. 3 ters. Yanına bir ilmek düz örüyorum. Burada 5 haroşamı da düz örüyorum. Bakın arka yüzde artırma yapmadık. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Tekrar ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Artırmaya devam edeceğim. Bakın bir öndeki ilmeğimi haroşa kısmına girerek buradan aldığım ilmeğimi örüyorum. Şimdi de hanımlar burada haroşa sayımız 6 oldu. Bakın haroşalı ilmek sayımız 6 oldu. Şişimizde de 12 ilmek oldu. 14 olana kadar artıracağız. Bir tersimi örüyorum. Bakın şimdi ikinci çiçeğimi kuracağım. Bir çiçeğimi kuracağım hanımlar buraya. Ortanca ilmeğimin 1, 2, 3, 4 ilmek altına iniyorum. Çiçeğimizi bu şekilde devam ettiriyoruz. Yine her 5 sırada bir. Aynı şekilde bakın. Çiçeğimi yapıyorum. İlk ilmeği ördüm. Ortadaki ilmeğime gülümü yapacağım yine. Şöyle bir ilmeğin içinden kırmızı ipim ile 3 ilmek çıkarttım. Ardından bu 3 kırmızı ilmeğin 3'ünü krem ipimle keserek örüyorum. 3. ilmeğimi de düz ördüm. Yanında bir tersim var ve kenar ilmeğimi düz ördüm. Çiçeğimizi de yaptık hanımlar bu aşamada. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde yine bu kenardaki ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Bakın bir düz ilmeğimi düz ördüm. 6 haroşamı yine düz örüyorum. Tekrar geri döndüm. Ön yüzdeyiz. Yine artırmayı yapıyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Bir öndeki ilmeğimin önüne girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Bu defa haroşalı ilmek sayımız 7 oldu. Şişimizdeki toplam ilmek sayısı da 13 oldu. Bir tersimi ters ördüm. Bu 3 ilmeğimi düz örüyorum. Bir ters, kenar ilmeğimi düz ördüm. Arka yüzde çiçekten sonraki 3. sıramız bu. Kenar ilmeğimi aldım, bir düz. Çiçekli 3 ilmeğimi ters örüyorum. Bir düz. Kenardaki 7 haroşamı da düz olarak örüyorum. Geri döndük hanımlar. Ön yüzdeyiz. Artık sonuncu artırmamızı yapacağız bu aşamada. Şişimizde 14 ilmek olacak ve 14 ilmekten sonra artırma yapmayacağız. 14 ilmek olarak patiğimizi örmeye devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. Hemen öndeki ilmeğimin şu kısmına girerek buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi haroşalı ilmek sayımız 8 oldu. Kenarda 8 haroşamız var. Şu şekilde. Bir ters, 3 ilmek düz, bir ilmek ters, sonuncu ilmeği düz örüyorum. Bu şekilde hanımlar şimdi arka yüzde de ilmeklerimizi örelim. Çiçeğimizden sonraki 5. sıramız oluyor. Ön yüzde bir diğer çiçeğimizi de yapacağız bu arada. Hemen sıra sonuna kadar götüreyim ilmeklerimi. Şöyle model net görünsün diye. Artık artırma yapmıyoruz. Şişimizde toplam 14 ilmek var. 14 ilmekle patiğimizi örmeye devam edeceğiz. Ben bu bölüme hanımlar bakın şu ilk 4 diş haroşa hariç, çünkü patiğin ön bölümündeki haroşaydı. Şu diğer haroşaları sayacak olursak 15 diş haroşa yaptım, tam oldu. Çiçekleri sayacak olursak da bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
11, 12, 13 tane çiçek yaptım patiğime. Hani bu ölçü bana göre tam oldu. Sizler bu aşamada patiğinizi ayağınızı ölçerek de yapabilirsiniz. Bakın şöyle burundan itibaren şöyle patiğinizi tutun. Şu arka bölümü biraz daha roşalı bölüm esnek olduğu için hanımlar şöyle ayak kaygan olduğu için tutamadım. Şu bölümü şu topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yapın. Patiğiniz ayağınıza tam olur. Dediğim gibi ben buraya şu ilk 4 diş haroşayı saymazsak 15 diş haroşa ördüm. Bakalım şu an kaç haroşamız var burada. Şu 4'ü saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diş haroşam var. Şimdi ben buraya 7 diş haroşamı daha öreceğim, geleceğim. Ardından da birlikte sağ kenara başlayacağız hanımlar. Evet hanımlar, burada toplamda 15 diş haroşam olana kadar 4 diş haroşa hariç bu bölümü ördüm geldim. Şimdi ön yüzdeyiz, ilmeklerimizi keseceğim hanımlar. İkişer ikişer toplayarak ilmekleri kesiyorum. Sol kenarımızı bitirdik. Gevşek bir kesim yapalım. Topuk bölümünü yaparken bu kesim yerlerinden ilmekler çıkararak topuğumuzu öreceğiz hanımlar. Bu nedenle gevşek kesim yapmamızda fayda var. Şöyle ilmeklerimi kesiyorum. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da yine kestim. Buraya şöyle bir tane bir zincir oluşturacağım. Şöyle. İpimi hanımlar şöyle bir düğüm atacak kadar minik bırakıyorum. Kesiyorum. Patiğimizin sol kenarını bitirdik. Hemen şuradaki iplerimizi de kesebiliriz hanımlar. Bakın. Kırmızı ve yeşil ipimizi kestim buradan. Buraya da şöyle düğüm atalım. Hanımlar bu iplerin ucunda yine şöyle arka bakın ipler var. İp aralarından şöyle geçirerek bu uçları da güzelce gizleyebiliriz. Şöyle gizleme işini unutmayalım. Patiğimizin içi dışı tertemiz görünsün. Bu şekilde hanımlar. Şöyle ip aralarından geçirerek bu uçları gizleyebiliriz. Şimdi gelişigüzel yaptım ben. Hemen. Şimdi patiğimizin sağ kenarına başlayacağız. En son ön yüzde ilmekleri örmüştük. İpimizi bu defa şöyle arka yüzden ekleyeceğim hanımlar. Diğer sol kenarı nasıl yaptıysak sağ kenarı da aynı şekilde yapacağız. Bu defa şöyle ilk ilmeğimi örerek başlıyorum. İpimin ucunu şöyle aradan kaydırarak arkada bıraktım. İkinci ilmeğimi de ördüm. Ardından hemen şu ipimin ucunu bağlayacağım kendisine. Arka yüze şöyle düğümümü attım. Kenarda 4 ilmek haroşam var. Bakın 4 ilmek haroşamı örüyorum. Diğer ilmekleri gördüğüm gibi. Bakın 1 düz, 3 ters, 1 düz ve arka yüzde kenar ilmeğimi ters örüyorum. Baktığımız anda hanımlar burada da şu ilk 4 diş haroşayı saymıyoruz. Onun haricinde burada bir diş haroşamız oluştu. Yine her 5 sırada bir çiçek yapmaya da devam edeceğiz. Burada 4 diş haroşamız olana kadar örelim, gelelim, ardından artırmalara birlikte başlayalım. Evet hanımlar, bakın burada da 4 ilmekle böyle 4 diş haroşa ördüm. Şimdi artırmaları yapacağız. Ön yüzdeyiz. Buradaki artırmamızı sol kenardan farklı olarak şöyle yapıyoruz. Çiçeğimizden sonraki 4. sıramız. Bakın kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters ördüm. 3 ilmek düz örüyorum. Yine bir tersimi ördüm. Son bir ilmek kalana kadar örüyorum. Yani 3 haroşamı ördüm. Burada bakın son bir ilmek kaldı. En son ördüğüm ilmeğin ön kısmına şöyle giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Sonuncu ilmeğimi de düz örüyorum hanımlar. Şimdi geri döndüm. Arka yüzdeyim. Bu defa haroşalı ilmek sayısı 5 oldu. Arka yüzde artırma yok. 5 haroşamı ördüm. Bir düz örüyorum. Yanındaki 3 ilmeğimi ters ördüm. Bir düz ve kenar ilmeğimi ters ördüm. Ön yüzde çiçeğimizi kuracağız bu defa. Kenar ilmeğimi aldım. Bir ters örüyorum. 3 ilmeğimin ortancasının 1, 2, 3, 4 ilmek altına indim. Yeşil ipimle buradan şöyle ilmek çıkarıyorum. Ve bu ilmeğimi 3 ilmeğin üzerinden atlatıp arkada bıraktım. Tekrar 3 ilmeği sol şişime alıp ilkini ördüm. Şimdi kırmızı ipim ile buraya çiçeğimi yapacağım. Bir ilmeğin içinden kırmızım ile 3 ilmek çıkarıyorum. Ve bu 3 ilmeğin üçünü birden krem ipim ile keserek örüyorum. 3. düz ilmeğimi de yine ördüm. Bir ters örüyorum. Bakın son bir ilmek kalana kadar öreceğim.
Hemen en son ördüğüm ilmeğin ön kısmına giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Bakın artırmamı yaptım. Burada da kenar ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi burada da hanımlar 12 ilmeğimiz oldu. Diğer tarafta olduğu gibi burada da bu şekilde 14 ilmek olana kadar artıralım. 14 ilmekten sonra şu ilk 4 diş haroşa hariç burada da toplam 15 haroşa olana kadar öreceğiz. Hani ben diğer tarafa 15 yaptım. Burayı da aynı sayılarda yapacağım. Siz diğer sol kenarı kaç sıra yaptıysanız sağ kenarı da yine aynı sayılarda tamamlayın gelin hanımlar. Ardından kesimimizi yapacağız. Patiğimizin kenarlarına da başlayacağız. Evet hanımlar, burada da yine 15 diş 15 sıra haroşam olana kadar ördüm. Şimdi arka yüzde kesim yapacağız hanımlar. Bu aşamada ön yüzde ilmeklerimi öreceğim. Arka yüzde kesimlerimi yapacağım. Yine bakın tersimi ters ördüm. Kenardaki haroşalarımı yine haroşa örüyorum. Şimdi geri döndük. Burada arka yüzde kesim yapıyoruz. Kesim yaptıktan sonra ipin ucu kenarda kalacak böylece. Bakın ikişer ikişer toplayarak ilmeklerimizi kesiyorum hanımlar. Son bir ilmeğim kaldı. Bunu da kestim. En son şuraya şöyle 2 tane sıkı bir zincir oluşturuyorum ve ipimin ucunu kesiyorum artık. Patiğimizin üst bölümünü tamamladık. Şimdi şu kenarlarını yapacağız. Bakın şu kenar bölümünü yapacağız hanımlar. Bunu da hemen bakın şu kenardan başlatacağız. Hani düğüm atacak kadar bir ip bırakalım demiştim buradayken. Krem ipimi buraya bağlıyorum. Hani videonun başında demiştim hanımlar, hani bu bölümde yedek şişte kullanacağız diye. Hani dileyen olursa normal misinalı şişte kullanabilir. Misinalı şişli olmayanlar da şöyle uzun şişler oluyor. Şöyle uzun şişlerle de yapabilir. Artık nasıl kolayınıza gidiyorsa ben şöyle yedek şişlerimi aldım yanıma. Yapacağımız işlem şu hanımlar. Sırada kenar ilmek yerleri var. Bakın ilk kenar ilmek yerim hemen şurada. Önünde şurası. İlmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkarıyorum. Bak, sırasıyla. Bir diğer kenar ilmek yerim hemen şurada. İlmeğin iki kanadına girerek buralardan ilmek çıkarıyorum. Şöyle sırasıyla. Bakın ilmeğin iki kanadına birden giriyorum. Buralardan böyle ilmekler çıkarıyoruz. Bakalım kaç ilmek oldu? 4, 8, 9 ilmek olmuş. Hanımlar bu şekilde patiğimizin şu burun kısmına kadar ben patiğimden 40 ilmek çıkarttım. Sizler arka haroşa sayısını fazla yaptıysanız belki ilmek sayınız fazla çıkar. Belki eksik çıkar. 1-2 ilmek oynayabilir. Şimdi bu fark etmiyor. Dediğim gibi bu yan taraftaki şu haroşa sayısına göre 1-2 ilmek farklılık gösterebilir. Patiğimizin burun kısmına kadar ilmeklerimizi sizlere gösterdiğim gibi çıkaralım gelelim. Evet hanımlar, şu bölümden toplamda 40 ilmek çıkarttım. Bakın burun kısmına geldim. Şimdi buradan da yine ilmekler çıkaracağım. Hemen şu kenarımız biraz sık olduğu için tığ yardımıyla ilmeğimi çıkarıyorum, ilk ilmeğimi. Bu burun kısmından da bir diğer şişime yine ilmek çıkartmaya devam ediyorum. Şu ikinci ilmeğim, bakın başlangıç yerlerine girerek ilmeğin iki kanadına birden yine ilmeklerimizi çıkartmaya devam ediyoruz. 4 oldu. 5 6 7 8 9 10 ve hemen en son şu kenara da girerek, bakın şurada bu kenara girerek buradan da bir ilmek çıkartıyorum. 11. Böylece bu burun bölümünden de 11 ilmek çıkarttık. Şimdi diğer şişimi elime aldım. Bu kenardan 40 ilmek çıkartmıştım. Diğer kenardan da yine 40 ilmek çıkaracağım. Şişimizde toplamda 91 ilmeğimiz olacak. 40 burada, 40 burada, 80. 11 de burada, 91. Bakın yine ilmeğin iki kanadına birden girerek sırasıyla 40 adet ilmeğimi buradan çıkaracağım. Sizler diğer taraftan kaç ilmek çıkarttıysanız bu taraftan da aynı sayıda ilmekleri çıkartmanız gerekiyor hanımlar. Bakın bu şekilde ilmeklerimizi çıkaracağız. Sıra sonuna kadar, buraya kadar ilmeklerimizi çıkarıp gelelim. Evet hanımlar, diğer uca kadar geldim. Toplamda buradan da 40 ilmeğimi çıkarttım. Şimdi geri dönüyoruz. Bu aşamada haroşa örgü öreceğiz. Yine kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerimi haroşa yani düz olarak öreceğim hanımlar. Çıkarttığım ilmeklerimi sırasıyla düz olarak örüyorum.
Bakın ön yüzde şurada bir diş haroşamız oluştu. Bu şekilde hanımlar bu şişimizi öreceğiz. Sonra burun kısmındaki 11 ilmeği, sonra diğer şişimizdeki 40 ilmeğimizi diğer uca kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, bakın diğer uca kadar ilmeklerimi ördüm. Şu kenarlarımızda şişlerimin boyu kısa olduğu için tam da açıp gösteremiyorum. Bakın şu kenarda bir diş haroşamız oluştu. Bu bölümde hanımlar toplamda 3 diş haroşamız olacak. Bakın 1, 2, 3. İlk dişini birlikte yaptık. Yine ilmeklerimizi düz olarak diğer uca kadar öreceğiz. Arka yüzde yine düz öreceğiz. Bir diş haroşa daha olacak. Tekrardan ön yüzde düz, arka yüzde düz ilmekleri biz örünce 3 diş haroşa olacak. Şimdi burada toplamda 3 diş haroşamız olana kadar bu bölümü tamamlayalım gelelim. Ardından taban kesimine geçeceğiz. Evet hanımlar, bu bölümde bakın 3 diş haroşam olana kadar ördüm geldim. Kenarlarda 3'er diş haroşamız oluştu. Şimdi taban kesimini yapacağız burundan başlayarak. Öncelikle bu ilk şişimdeki 40 ilmeğimin tamamını yine düz olarak, yani haroşa olarak öreceğim. Bu şekilde. Şu ilk kenardaki 40 ilmeğimizi, ilk şişimizdeki ilmeğimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, buradaki ilmeklerimi ördüm. Şimdi burun kısmındayım. Burada da 11 ilmeğim vardı. Şimdi bu 11 ilmeğimi de yine örüyorum. Haroşaya devam ediyorum. Bakın 11 ilmeğimi ördüm. Ardından hemen yan taraftan 2 adet ilmeği aldım. Bunu keserek örüyorum. Bu ilmeği de ortaya ekledim. Ortada 12 ilmeğimiz oldu. Ardından geri dönüyorum. Bu aşamada ipim karşı tarafta ve ilk ilmeği örmeden alıyorum. Bu orta kısımdaki 12 ilmeği öreceğiz hanımlar. Şu 12. ilmeğim. Ardından diğer şişimden de yine 2 adet ilmeği örerek, şöyle keserek örüyorum. Bunu da ortaya ekledim. Ortada 13 ilmek oldu. Buna 15 ilmek olana kadar devam edeceğiz. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Tekrar ortadaki 13 ilmeğimi öreceğim. Bu aşamada tamamen haroşaya devam ediyoruz. Ve 13 ilmeğimi ördüm. Yine şişimden 2 tane ilmeği keserek ördüm. Bu kesim yaptığım ilmeği de ortaya ekledim. 14 ilmek oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Ortadaki 14 ilmeğimi öreceğim. Ardından hemen yan taraftan 2 tane ilmeği keserek örüyorum. Bunu da ortaya ekledim. Ortada 15 ilmek oldu. Artık hanımlar patiğimizin şu tabanını 15 ilmek olarak öreceğiz. Yapacağımız işlem şu. 14 ilmek öreceğiz. 15. de kesimimizi yapacağız. Yine ipim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Yani 14 ilmeğimi örüyorum. Bakın tabanda son bir ilmeğim kaldı. Bu sonuncu ilmeği örerken şişimden de bir ilmek aldım. İkisini keserek örüyorum. Kesimden sonra geri döndüm hanımlar. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrardan tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Yani 14 ilmeğimi öreceğim. 15. ilmekte kesimimi yapacağım. Bakın tabanda son bir ilmek kaldı. Bunu örerken yine şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Kesimden sonra geri dönüyoruz hanımlar. Taban 15 ilmek üzerinden böyle yapılıyor. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Yani 14 ilmeğimi öreceğim. Bakın 15. ilmeğime geldim. Bunu örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Kesimden sonra geri döndüm hanımlar. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrar son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Yine son bir ilmeğim kaldı. Bunu örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini kesiyorum.
Kesimlerden sonra geri dönüyoruz hanımlar. Aynı işleme devam ediyoruz. Patiğimizin tabanı 15 ilmek üzerinden bu şekilde yapılacak. Biz bu işleme sağ ve sol şişimizdeki ilmeklerimiz, yani buradaki ve buradaki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz ve kesim sonunda şişimizde sadece tabanda kullandığımız 15 ilmek kalacak. Şimdi hep birlikte patiğimizin tabanını bu şekilde örelim gelelim. Ardından patiğimizin topuk bölümünü yapacağız. Evet hanımlar, patiğimin tabanını ördüm geldim, kesimlerimi yaptım. Şişimde sadece 15 ilmeğim kaldı. Şimdi 15 ilmekle patiğimizin arkasını öreceğiz, topuk kısmını. Yapacağımız işlem şu: yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim hanımlar. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Bu son 2 ilmeğimi kesiyorum. Şişimde 14 ilmek kaldı. Bu aşamada bakın şu kenarda ilk kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek bir ilmek çıkartıyorum. 15 oldu yeniden. Bu aşamada hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz hem de arka bölümü şu kenarlara eklemiş oluyoruz. İlmek çıkarttıktan sonra geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Yeniden son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmeğimi kesiyorum. Bu kenarda da hanımlar geri dönüyorum ön yüzde. Sıradaki kenar ilmek yerim hemen şurada bakın. İlmeğin iki kanadına birden girerek bir ilmek çıkartıyorum. Tekrar 15 ilmeğim oluyor. Yeniden ilmeklerimi öreceğim. Hanımlar, patiğimizin bu arka bölümünde, topuk bölümünde son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeği kesiyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkarıyoruz. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. İkisini keserek örüyorum ve bir diğer sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkarttım. Şimdi geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Tekrardan son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Son 2 ilmeğimi kesiyorum. Şimdi geri döndüm. Sağ kenarda ön yüzde ilmek çıkarıyorum. Bakın sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Bir sonraki sırada hanımlar şu bölümlere geleceğiz. Bakın kenar ilmek yerleri var. Buralardan ilmekler çıkaracağız. Karşı tarafta da yine aynı şekilde. Biz bu işleme hanımlar son kenar ilmek yerlerine gelene kadar, bakın şuraya ve şuraya gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin topuk bölümünü sizlere anlattığım gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü bakın, topuğunu son kenar ilmek yerlerine gelene kadar ördüm geldim. Şimdi buradaki ilmeklerimi artık keseceğim. İkişer ikişer toplayarak kesimimi yapıyorum. Son ilmeğimi de yine kestim. Bu kenarda şöyle tümsek bir görüntü oluşmasın diye hemen şöyle bir kesimimi düzgünce yapayım. Tığım ile şöyle dibine batarak hanımlar burayı bir düzleyeceğim. Şöyle tam dibine batarak şuraya, burayı düz hale getirdim. Bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Hemen ipimin ucunu gizleyeceğim. Sonra kenar oyamızı yapacağız hanımlar. Şöyle ilmek aralarından geçirerek iplerimin ucunu gizliyorum. Patiğimizin iç bölümündeki uçlarının tamamını gizleyelim. Patiğimizin içi dışı tertemiz görünsün. Patiğimizi tamamladık hanımlar. Şimdi kenar oyamız var 2 sıradan oluşan. İlk sırasını yeşil ipim ile yaptım. Hemen şöyle yeşil ipimi alıyorum. Bir ilmek oluşturuyorum. Şu şekilde. Hemen topuğunu kestiğim yerden itibaren şöyle ekleyerek bakın ilmeğimi sabitledim. Kenar oyamızın ilk sırasında sık iğne yapacağız hanımlar. Biraz gevşek bir sık iğne yapalım. Sıkı yaparsak eğer patik boğazı kasma yapar. Şöyle sıradaki kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden batarak gevşek bir şekilde sık iğnemizi yapacağız. Şöyle bakın sıradaki kenar ilmek yerine batıyorum. İlmeğin iki kanadına birden giriyorum. Bu şekilde hanımlar.
Patiğimizin çevresini bakın şuradan tut. Buraya kadar geleceğiz. En son ilk başladığımız yere kadar kenar oyamızı yapalım gelelim. Evet hanımlar, ilk başladığım yere kadar geldim. Yeşil ile kenar oyamı tamamladım. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Hemen yeşil ipimin ucunu gizleyeceğim. Sonra da kırmızı ipimiz ile kenar oyamızın ikinci sırasını yapacağız. Şöyle arkada yeşil ilmek aralarından girerek şöyle yeşil ipimizin ucunu gizliyoruz. Şöyle. Şimdi de kırmızımı aldım hanımlar. Kırmızı ile ikinci sırasını yapacağız kenar oyamızın. Bu defa da kırmızı ipim ile şöyle bir ilmek oluşturuyorum. Yeşili bitirdiğimiz yerden şuradan şöyle kırmızımı sabitliyorum. Bu defa da ters sık iğne yapacağız. Yani geri geri gideceğiz. Bir gerideki yeşil sık iğnenin içine girerek ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Bir gerideki yeşil sık iğneme batarak ilmek çıkarıyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Ters sık iğne yöntemi deniyor hanımlar buna. Geri geri gidiyoruz. İlk sırada yeşil ipimizle normal düzden sık iğne yapmıştık. Şimdi tersten gide gide kenar oyamızı yapıyoruz. Bakın bir geriye gidiyorum. Kenar ilmek yerine batarak bu şekilde ters sık iğne yöntemiyle kenar oyamızın ikinci sırasını yapıyoruz. Şöyle. Bu şekilde hanımlar patiğimizin çevresini yine şu ilk başladığımız yere kadar buraya kadar dolanıp gelelim. Evet hanımlar, kırmızı ile kenar oyamı yine tamamladım. En son buraya da bir zincir çekip kırmızı ipimi de kesiyorum. Yine kırmızı ipimin ucunu da şu kırmızı ilmek aralarından geçirerek gizleyelim. Şu başlangıç ipimizin ucu da var, onu da yine gizleyelim hanımlar. Bu ipler sonra ayağa giydikten sonra patiği çirkin bir görüntü oluşturuyor. O yüzden bu gizlemekte fayda var. Güzel. Şöyle uçlarımızı gizliyoruz. Şöyle. Evet hanımlar, patiğimizi tamamladık. Bakın. Patiğimiz şu şekilde. Gördüğünüz gibi gayet esnek, ayağı saran babet tarzı, ayakkabı tarzı çok güzel şık bir patik oldu. Hemen bir de manken ayağıma giydireceğim. Çünkü bu tarz modeller ayakta kendini çok daha iyi gösteriyor. Gayet güzel, şık, hoş bir model oldu hanımlar. Çeyiz için de çok uygun. Çiçekli falan böyle yeni gelinlerin çeyizine çok yakışacaktır. Hiç dikişsiz olması itibariyle de çok kullanışlı, ayağı rahatsız eden bir model değil. Ben çok beğenerek yaptım, çok severek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte patiğinizi beğenerek, severek yaparsınız. Evet, güzelce manken ayağıma da giydirdim. Bakın hanımlar, patiğimizin tabanı. Bakın şu kenarları. Şöyle diğer kenarı. Gördüğünüz gibi gayet güzel, şık, hoş bir model oldu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.